Ben önce hayal kuruyorum, sonra o hayalin dioramasını yapıyorum. Okulda, üniversitede temel eğitim hocam vardı, Füsun hocam. Çok iyi bir hocaydı. Bize kompozisyonun nasıl yapıldığını anlatırken e, çok sevimliydi. Derdi ki, şunu da şuraya koydum, kime ne? Bunu da buraya koydum, kime ne? Derdi, bizi güldürmek için yapardı yani. Şimdi ben de dioramamda diyorum ki bu kuyuyu buraya koydum. Bu kovayı da buraya koydum. Kime ne? Çünkü benim hikayem, benim hayalim, özgürlüğüm. Yani bu anlamda diorama evet özgürlük alanım. Benim özgürlük alanım. İlk maketle başladım. Çünkü ben Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sahne, dekor, kostüm bölümü mezunuyum. Ta o yıllarda maket yapmaya başladık. Yani mecburduk, derslerimiz öyleydi. Tiyatro oyunları, dekorları yapıyorduk. Sonra hayatımın içinde de yıllarca eşimden dolayı, Müjdat'tan dolayı ona yardımcı olmak adına ben de dekor maketi yaptım. Pandemi zamanı, işte bir öncesinde ben annemi kaybettim. Annemi kaybettim. Bizim anne kız ilişkimiz terse dönmüştü. Yani ben anneydim, o benim kızımdı ve benim hayatımı çok kaplıyordu. Birden gittikten sonra hayat çok acımasız, hepimizi kırıyor ya. Anneleri alınca da biraz kırılıyorsunuz. Çok fazla boşluğa düştüm. O sırada da annem öldü, pandemi patladı. Benim de evde bir sürü dekor, maket kartonlarım var. Ivır zıvır çıtalarım, boyalarım. Şöyle bir gittim onların karşısına baktım. Ben sizle ne yaparım dedim. Sanat insanı onarır derler ya. İşte ben kendimi bu dioramayla onardım. Annemin acısını böyle atlattım. Araştırmayı çok seviyorum. Öğrenmek çok keyifli bir şey. Ya inanılmaz keyifli. Bunu gençlere aşılamaya çalışıyorum. Şimdi diorama ya başladım ya, yapıyorum ya. Nereden çıktı bu diorama? Kendimce araştırdım. Bu enteresan bir hikaye. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi 1800'lü yıllarda Fransa'da bir adam var. Bu adam hem mimarlık eğitimi almış, tiyatro tasarımı eğitimi almış, resim eğitimi almış ve 1822 yılında Paris'te ilk dioramayı tanıtmış. Louis Daguerre diye bir adam bu. Şu anda yıl kaç? 2024. Ne kadar zaman geçmiş aradan? 200 yıl, hatta 202 yıl. Hani en klasik bildiğimiz şey var ya, matbaa bize 200 yıl geç geldi diye. İşte dioramanın Türkiye'de tanınmama sebebi bu. Ne kadar geç kalıyoruz. Buna rağmen de çok gayretliyiz ama. Şimdi benim futbolla alakam yok. Hiç seyretmem. Fenerbahçeliyim. Ama yani hiçbir alakam, ilgim yok. Müjdat çok düşkündür. Yani bütün maç saatlerine göre hayatımızı düzenliyoruz. Görüşmelerini öyle ayarlıyor ya da bir yere gidiyoruz, gitmiyoruz. Maç varsa gidemeyiz gibi. Niyeyse herhalde kocama şirin gözükmek için olabilir. Bir futbol sahası yapmak istedim. Bizim yazlıkta, küçük bir yerde bizim yazlığımız. O işte kasabanın böyle küçücük bir futbol sahası var. Hep de önünden geçiyorum pazara giderken. Her geçişimde de büyük keyifle bakıyordum. Dedim ki ya niye olmasın? Bir tane yapabilirim. Başladım. En uzun süren dioramam o oldu. Çünkü şimdi futbol olunca işte oyuncular olacak. Boş seyirci, boş
tribünler olmaz, seyirciler olması lazım. Bir sürü figür, işte yolu, ona çok emek verdim. Orada tabii Müjdat'tan çok yararlandım. Çünkü ben futbolun hiçbir terimini bilmiyorum. Kenarlarındaki 4 tane, o ne bayrağı deniyor onlara? 4 köşe bayrağı. Köşe bayrakları, mesela burada köşe bayrağı lazım dedi. Öyle mi? Peki, onu yaptım. Mesela o futbolcuların defans mı denir? Ne, atak mı denir? Çok Ha. anlamıyorum. Atak dedi ki böyle dağıtamazsın. Ben onları böyle dağıtacaktım. İlk böyle olmaz, böyle maç olmaz yani. Onları tek tek, bu şöyle, bu düştü. İşte kaleci golü yemek üzere, atak başladı falan. Ben çok yardım alıyorum. Zaten diorama yaparken eşini de katmazsan bu işe, evliysen eğer, hem o yalnız kalıyor, hem siz biraz vicdan azabı duyabilirsiniz. Onun için onu da çok katıyorum. Ondan çok şey öğreniyorum çünkü hayat tecrübesi benden kat be kat fazla. Ben bu internet ortamında sayfa, böyle bir şey bilmiyordum. Ben sadece dioramamı yapıyordum. Sizin sayenizde, sizin bu belgesellerinizle ne kadar çok dioramacı arkadaş varmış, yani diorama yapan arkadaşlar varmış. Sizin sayenizde öğrendim ben. Gerçekten öyle ama. Yani ben onları tanıdım. Şöyle, onların duygu durumlarını, diyorum ki ben de aynı şeyi hissediyorum. Mesela işte eller ve gözler çok kıymetli. Birçok diorama yapan arkadaşlar bunu söylemişler. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Mesela ben göz ameliyatı oldum. Bundan önce gözlüğüm vardı. 1 aydır diorama yapamıyorum. Geçmesi lazım. Ve çok üzülüyorum bunun için. Bu belgesel serilerinizde mesela çoğu diorama yapan arkadaşın asosyal olduğunu söylüyor. Evet, ben de bir asosyalim. Yani sosyal görünümlü bir asosyalim ben de. Ona karar verdim. Ben geceleri çalışıyorum. Yani gündüz çok yoğun oluyoruz. Çok hareket var. Kapı çalıyor, telefon çalıyor. Oraya koşuyorsun, buraya koşuyorsun. Çok hareketli. Benim için diorama zamanı gece başlıyor. Telefon çalmıyor, kapı çalmıyor, kimse sana seslenmiyor. O yüzden benim için en güzel saatler başlıyor. Ben bütün dioramalarımı sabaha karşı bitirdim. Yani ezan okunuyor, bir kahvemi yaptım ama her dioramı sabaha karşı bitirdim. Ben biraz gece kuşuyum bu anlamda. Daha verimli oluyorum. Yani mesela bana toprak lazım. Ben o toprağı olduğu gibi doğadaki topraktan almıyorum. Renk tutmuyor. Kafamdaki renkle, toprağın rengiyle gerçek toprak rengi tutmuyor bazen. Mesela kuru yaprakları topluyorum, fırınlıyorum, biraz daha kurutuyorum, rondodan geçiriyorum, dövüyorum, süzüyorum. En ince haline gelene kadar onunla cebelleşiyorum, toprak yapana kadar. Uluslararası haber olmuş. Fikirtepe inatçısı. Yani internetten de girerseniz görürsünüz. Bu Fikirtepe kentsel dönüşüme uğradı ya. Bir kişi, bütün evler alınmış, bu inatla ortada 5 yıl boyunca vermemiş. İnat ediyor, vermiyor. Parasal olabilir, her şey olabilir. Hiç önemli değil. Evine düşkün olabilir. Ama tabii 5 yıl sonra maalesef bu vahşi kapitalizme yenik düşüyor ve vermek zorunda kalıyor. Ama benim Fikirtepe inatçım orada durduğu sürece sonsuza kadar inatla mücadele edecek. Ayçiçeğini ekecek, lahanasını ekecek, kendi enerjisini yapacak, kendi suyunu yapacak, kuyusundan suyunu alacak. Ve oradaki o merdivenlerden de yavaş yavaş çıkacak, inatla bu kapitalizmle, vahşi kapitalizmle savaşacak. Şimdi ben gece çalışıyorum ya,
bir şey kuruyorum mesela, not yazıyorum. Müjdat, bunun ölçüsü uymadı. Ne yapmam lazım? Ölçüde hata oldu mesela. Ne yapmam lazım diye not yazıyorum. O sabah daha erken kalkıyor. Ben geç yattığım için biraz da geç kalkıyorum. Aslında aynı uyuyoruz saat olarak. Benim saatim farklı. O da ters çevirmiş not kağıdını. İşte o zaman evi ölçüye uydur diyor mesela. Bana çok yol gösteriyor bu anlamda, sağ olsun. Onun tecrübelerinden çok yararlanıyorum. Ben diyorama yaparken YouTube'da çok şey dinliyorum. Bilim, sanat, felsefe. Mesela Kürşat Demirci diye bir hoca var, profesör. Gılgamış Destanı'nı anlatıyor. 3000 satır ve satır satır anlatıyor. Ben o yüzden Mezopotamya, antik Mezopotamya hayranıyım. Ve hocamın anlattığı Gılgamış Destanı'nı satır satır Akatçasını okuyor, Türkçesini okuyor ve ne anlatmak istediğini söylüyor. Ben İngilizce bilmiyorum ama Akatça öğrenmeye başladım bu sayede, diyorama sayesinde. Belçika'da İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı askerler gidiyor, araçlarını bırakıyor. O herhalde Belçika hükümeti de onları ormana bırakıyor. Ve orman o arabaları kaplıyor. Ve herhalde bir 10 yıl önce de tamamen kaldırmışlar. Sonra da araba mezarlığı, bildiğimiz klasik günümüzün mezarlığı üst üste falan. Dedim ki ben bu ikisini meç edeyim. Yani bir de şey hoşuma gitti, ben çok doğacıyım. Yani doğayı çok seviyorum ve doğayla çok inatlaşmamak lazım. Fena halde hıncını alır. Onun dioramasını yapmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Doğanın makinayı yenmesi. Hikayesi bu. Bir gün yolda gidiyorum. Bir tane vida buldum. Vida da değil, bir tuhaf bir şey, ne olduğunu da anlamadım. Baktım. Dedim ki ya bu belki bana lazım olur. Attım cebe. Kasabamı yaptığımda seramik evlerim, küçük seramik evlerimde yuvarlak pencerelerini onunla yaptım ben. Yoksa çok zorlanırdım. Çok küçük olduğu için evler. Yuvarlak pencere istiyorum orada mesela. Onunla yaptım. İyi ki de almışım ben onu. Şimdi sizin bu belgeselinizin ismini ben araştırdım. Nakkal. Çok beğendim. Sonra dedim ki ben bir nakkalım. Naklediyorum. Hayallerimi naklediyorum, hikayelerimi naklediyorum. O kadar değerli ki bu nakkal. Çok beğendim. Çok iyi bulmuşsunuz. Bizi anlatıyor. Bir gün ölmek için her gün yaşıyoruz. Ve bizim bu madem yaşıyoruz, bunu anlamlı bir hale getirmemiz lazım. Yani bunu kimileri sanatla yapıyor, kimileri hayvanlara bakıyor, kimileri işte sanat tabii genel olduğu için hepsini açamıyorum ama yani herkes bir şekilde hayatını anlamlandırmak için bir gayret içinde. Yani herkes demeyeyim. Daha iyi insanlar diyeyim. Yani herkes iyi değil maalesef. Yani çok isterdim bu dünyada hep iyi insanlar olsun.